Do not listen to the whispers. I have ignored them for too long. They speak the truth, Arator, and you will hear them. I will make you hear them. No. Never. Arator, işlevsiz Arator, kapalı kutu Arator. Arator'a dönem dönem şaka yolu sataşsam da bunun sebebi ne yapacağından, hikayedeki rolünün ne olacağından emin olamamam. Ve tabii ki paladinleri veya ışığa çok bağlı karakterleri de pek sevmem şahsen. Ancak kendisi neticede Aleria'nın oğlu ve bu hikayede en çok değer verdiği şey. O yüzden bugün işlevsiz Arator hakkında biraz konuşmak, Midnight sırasında alabileceği kritik rolden bahsetmeye karar verdim. İşin teori kısmına geçmeden önce sizi hazırlamam biraz vakit alabilir, haberiniz olsun. Hadi daha fazla uzatmadan başlayalım. Arator'la ilgili en önemli detay ailesinden çok erken ayrılmış olması. Ancak ne zaman ayrıldığı Chris Madsen'e bağlı olarak değişiyor. Yani orada bir karmaşa var. Chris Madsen'in ayrılmasından sonra ipleri eline alan o lanet yazar ekibi Arator ve Aleria'nın hikayesinde çorba ettiler aslında o yüzden. Shadowlands hikayesine göre Aleria, Arator'un çocukluğunu görmüş. Onu küçük bir çocukken Stormwind'de elinde küçük bir kılıçla kahramancılık oynarken gururla seyretmiş. Sonra da ona savaşın ihtişamlı bir şey olmadığını, korkunç bir şey olduğunu ve bunu asla unutmaması gerektiğini söylemiş. Yani bu hikayeye göre Arator ailesiyle en azından birkaç yıl vakit geçirebilmiş ve bir miktar tanışıklığı var. Hatta işte Aleria ona nasihatta bulunmuş mesela. Ve Aleria'nın Arator'la buluştuğu kısa hikayede de bu böyle. Bir zamanlar kucağında bir bebek vardı. Veda ederken gözyaşları arasında zar zor görülebiliyordu. Ayrılmanın onu güvende tutmanın tek yolu olduğunu biliyordu. Sonra da savaşın ihtişamlı bir şey olduğunu düşünen, elinde kılıç olan bir çocuk. Fakat Metzel'in ipleri eline tekrar aldığı World Soul Saga hikayesine baktığımızda Aleria'nın o muhteşem çizgi filmine göre henüz bebekken ayrılmışlar ki olması gereken de buydu zaten. Metzel ayrılmadan önce ima edilen hep buydu. O yüzden benim de resmi hikayede kabul ettiğim hali Arator henüz kundakta bir bebekken ayrıldıkları yönünde. Eğer durum farklıysa zaten ilerleyen aylarda netleşir. We'll return before you know it, Arator. Had I known that I would not see my son again until he was a man himself, would I have still left? Bu durumda Arator'un anne ve babasıyla hiçbir tanışıklığı yok. Bu da zaten hikayenin kilit noktası ve olayı çok dramatik ve karmaşık noktaya getirecek durum. Arator yıllarca anne ve babasının izini aramış. Hep onların hikayelerini, efsanelerini dinleyerek büyümüş. Teyzesi Verese de, Aleria ve Turellion'un arkadaşları da onlardan hep efsanevi karakterler olarak bahsetmişler ki öyleler zaten. Bazı oyuncular bunun farkında olmasalar da. Ve Arator da babasının izinden giderek Paladin olmaya karar vermiş. Yani aslında Arator Turellion'a daha yakın. Ve bu yüzden kendisini The Burning Crusade sırasında Outland'da bulmuş ve ilk kez orada görmüştük. Arator'un yıllar süren bu arayışı aslında oyun hikayesinde belli bir aşamanın ötesinde hakim olan oyuncuları heyecanlandırmıştır tahminen. Çünkü Aleria ve Turellion yıllar boyunca hep bir sır olarak tutuldular Blizzard tarafından. Yıllarca oyunun yükleme ekranında kimsenin onlardan haber almadığı yazmıştı. Legion'a kadar. Ve Arator'da hem ebeveynleri hakkında daha fazla şey öğrenmek hem de yalnız kaldığı bu dünyada kendine bir yer bulma arayışındaydı. Ve ona bakan teyzesi Veresa, Arator'un evlerini bereketlendirdiğini ve kendi çocukları için de örnek teşkil ettiğini söylemiştir ki zaten Arator'un aslında Veresa'yı annesi olarak görme durumu var biraz. Çok acı ama öyle. Ve daha sonra öğrendik ki Aleria aslında uzayda iblislerle savaştığı dönemde bir anlığına da olsa oğlunu görüp temasa geçebilmişti. Aleria let her consciousness float over the crowd. They were all looking upward. Yes, she recognized some of the elves there. Warriors, fellow hunters, magi, friends. And there, right there, was a little boy, sitting on the shoulders of a paladin. Arator. Her son was still a child. So tiny. He had been a few months old when she had left for war. For him, only a couple of years had passed since. His eyes were wide, his head tilted. He was looking at a face he didn't remember. Aleria felt tears welling beneath her eyelids. Speak to him. I do not know what to say. Through the light, you can say more than words. Aleria understood. She thought back on those precious few months when she had held him in her arms. She let herself float in those memories,
embracing her pure, infinite love for her child. Through the light, she shared that emotion with him. She saw him look around. She saw him smile. And then he looked back up at the statue of her, reaching with his hand. It was the same gesture he had made as a baby, trying to touch her chin. Joy filled her heart so intensely it hurt. He does not know my face. He will return here again and again to see your face. And he will know you love him. Thank you, Zira. Ve evet, Arator gerçekten yıllar boyunca bu heykelin önüne gelip izlemiş ve her baktığında da Aleria'nın onu ne kadar sevdiğini hissetmiş. Ama bu kadar. Fazlası yok. Evet, Veressa var, Danat Trollbane, Köldrin gibileri de Arator'u oğulları gibi görüyorlar aslında ama o eksiklik var tabi hayatında. Ve yıllar sonra Legion'ın 3. ve en büyük istilası sırasında Arator sonunda bir şeyler yapma fırsatını buldu. Bizim oyuncular olarak tekrar kurduğumuz Paladin Birliği'ne Gümüşel Şövalyeleri de katıldı ve öğrendik ki Legion, Arator'u öldürmek için en güçlü Dreadlord'larından birine, Balnazar'ı göndermiş. Kil'jaeden'in amacı Aleria ve Thrallion'u bu şekilde iyileşmeyecek şekilde yaralamaktı ama buna engel olduk. Ve ardından Legion'ın muhteşem son patch'inin vakti geldi ve herhalde aramızda en heyecanlı ve endişeli olanımız Arator'du. Anne ve babasını sonunda görme ihtimali olduğunu biliyordu çünkü. Ve bu buluşma savaşın harareti arasında dahi olsa sonunda gerçekleşti. Are you all right, Tyrell? I am. In no small part thanks to our friend here. But Aleria, there's something else. When the ship from Azeroth arrived, I sensed his presence. I could know it anywhere, even after all the years we've spent apart. Arator. He's here. Every day, for 1,000 years, thought about what I wanted to say to him. Now, though, words fail me. I know, my love. I feel the same. But once we see our son, our hearts will speak for us. But couldn't you have reached out to us? To your people? To me? Arator, not a day passed that your mother and I didn't... Every choice we made was to keep you safe. It broke our hearts to be apart from you. Son, there is so much more we have to say. But our allies at the Zenadar will soon be overrun. You must go to their aid, Tyrallion. I will scout behind enemy lines and provide a distraction. We will return soon, Arator. I understand. Light be with you both. Evet, sanırım durumun trajikomikliğini açıklamak için bu yeterli. Hep gitmeleri gerekiyor. Özellikle Aleria'nın her zaman mücadele etmeleri, savaşmaları gereken bir tehdit var. Her zaman vermeleri gereken bir savaş var. Ve maalesef Arator ile bunca yılın ardından buluştukları an Legion'la olan savaşın doruk noktasına çıktığı, savaş ve korkuyla iyice yoğruldukları an olmuştu. It pains me to see them go, Aunt Verisa. I could not bear to lose them now. Not after waiting all these years. Have patience, Arator. It may take time, but your family will be whole again. I know it. O korkuyu ben de çok iyi anlıyorum Arator'cum. Savaşın sona ermesinin, Sargeras'ın hapsedilmesinin ardından kendimizi Windikar'da, hiçliğe, gelecekteki tehdide bakarken bulmuştuk ve orada Aleria ve ailesinin geleceği içinde bazı tohumlar ekilmişti. Mesela Arator mutlu ama bir o kadar da şüpheliydi. Onları buldum. Sonunda onları buldum. Bana hayat veren 2 kişi. O hayattan eksik kalan 2 kişi. Beni güvende tutmak için savaştıklarını, çok fazla fedakarlık yaptıklarını biliyorum ama yine de bir anda mutlu bir aileye dönüşemeyiz. Benim hakkında hiçbir şey bilmiyorlar. Bense sadece onların efsanelerini duydum. Birbirimiz hakkında öğrenmemiz gereken çok şey, kapamamız gereken çok yara var. Ama en azından bunun üstesinden beraber geleceğiz. Sonunda savaş sona erdi. Bir yanım bugünü görmemi hiç beklemiyordu. Ne çok savaş, ne çok kayıp. Şimdi ise binlerce yıldır ayak basmadığım evime dönüyoruz. Eski hayatım geride kalalı çok oldu. Artık yenisini inşa etme ve savaştığım her şeyi temsil eden oğlumu tanıma vakti. Arator çok mutlu ama bir yandan da biraz buruk ve şüpheli. Çünkü sıfırdan inşa etmeli gereken çok şey olduğunu farkında. Thrallion Arator'a yakınlaşmak için can atıyor ancak Aleria'nın aklı bu sefer de ileriki savaşlarda.
ve o dönem ön plana çıkmaya başlayan Sylvanas da ailenin annesi olarak her zaman daha ileriye konsantre ve maalesef her ne kadar acı da olsa benim de tahmin ettiğim gibi yıllarca ailesinden ve oğlundan uzak durdu. Buralarda defalarca kez konuştuk zaten ve hatta hikayeye döndüğünde de bu durum doğrulanmıştı. How's the family? I haven't. It's better if I keep my distance. Of course. The Void. Bu Alera'nın fedakarlıklarından belki de en büyüğü ve benim canıma en çok yakanı ve kendince haklı ama bir yandan Arator'a baktığımda o da haklı. Ailesiyle tanışmak istiyor, onlarla bir araya gelmek, tanımak istiyor ve yine çok haklı olarak yanında olmalarını bekliyor ama Alera yine birçok şey için kendini suçladığı, kendini herkes için bir tehdit olarak gördüğü ve tüm bu şüpheler yüzünden tüketildiği için döndükten sonra bile yıllarca oğlundan uzak durdu. Ve Locus Walker da bu durumdan haberdardı. Yes, she knew your greatest fear is endangering your family. But you must let go of that fear. Embrace who you truly are. Şimdi burada Locus Walker'ın bu sözünü hep şu an aileni boş ver, onlar seni kısıtlayan zincirler olarak aldık ve bana verdiği hava da böyleydi. Fakat bu videoyu hazırlarken tam tersini kastetmiş olabileceğini düşündüm. Void is a part of me, as is my love for my family. I can and must walk with both, no matter what Zalatath whispers in my ear. Yani Locus Walker'ı burada iyi olanların tarafına koyarsak, madem onları bu kadar önemsiyorsun, bunun seni artık bu kadar korkutup zayıflatmasına izin verme, yoksa büyük hatalar yapacaksın. Onların yanına geç, sana destek olmalarına izin ver demek istemiş olabilir. Zaten Alleria bu konuşmanın ardından şu müthiş çizgi animasyonda kendisiyle yüzleşip ardından da ailesiyle yüzleşmeye cesaret etmişti. Onu şurada uzun uzun anlatmıştım ama konunun odağını Arator'da tutarsak, o hikayenin sonunda Arator'un da aslında olayların iyiye gitmesi konusunda istekli olduğunu ama ne Aleria'nın ne de Arator'un tam olarak ne yapacaklarını bilmediklerini anlamıştım. Bir bağ kurmak istiyorlar ama o kadar garip bir durumdalar ki ve yine yeniden Aleria'nın gitmesi gerekiyor ki ne yapacaklarını bilmiyorlardı. Ama Alleria her şeye rağmen hikayenin sonunda belki de yıllar sonra yüreğinde umutla yola çıkmıştı. Aylar sonra Dalaran'da yaşananları duyan Tralyon ekibi toplayıp Kazalgar'a gelmiş ve Aleria'ya rağmen destek olmaya başlamıştı fakat Arator gelmemişti. Sadece aylar sonra yeni yılı kutladıkları gece Aleria'ya sevgilerini iletmişti. Tralyon'un dediğine göre. Son olarak şunu söyleyeyim, Alleria nasıl anne olacağını bilmiyor aslında. Trajikomik bir şekilde. Yani annelik rolünü nasıl oynayacağını bilmiyor bence ki bu çok normal. O kısa hikayede mesela Arator'la bağ kurma çabası çok tatlı ama bir o kadar içler acısıydı. Birbirlerini çok geç tanımaya başladılar ve Alleria devamlı tehditlere yoğunlaştığı için buna zaman ayıramıyor. Çünkü şöyle düşünüyor. Oğlumu tehdit eden her şeyi ortadan kaldırmalıyım. Sonra zaten kaybettiğimiz zamanı telafi etmek için istediğimiz kadar vaktimiz olacak. Ama öyle olmuyor işte. Bitmiyor çünkü tehlikeler. Hep bir başkası. Hep bir başkası. Alleria bunu çok fazla erteliyor. Umarım pişman olmaz. Ve son olarak Veressa'ya bir parantez açayım. Veressa Arator'u Aleria'dan kat be kat daha iyi tanıdığı için aralarındaki uçurumun kapanması konusunda büyük yardım dokunabilir. Ve Aleria'nın annelik yapmayı pek bilmediğini söylemiştim. Veressa yıllardır tek başına 2 çocuk büyütüyor. Aleria'ya bu konuda çok şey öğretebilir. Ve bu ailenin trajikomik durumunu güzelce özetleyip Arator'un durumunda yeterince açık şekilde anlattığımı düşünürsek artık Midnight'ta oynayabileceği rol üzerine konuşmaya geçelim. Öncelikle şunu söyleyeyim. Arator'un alacağı rolün kozmik düzeyde olacağını, ışık ve karanlığın çocuğu olduğunu düşünmüyorum. O ikisi arasındaki dengeyi bulacak kişinin hala Alleria olduğunu düşünüyorum ki en son şu videoda bunun nasıl yaşanabileceğini anlatmıştım. Peki o zaman niye Arator'un kritik bir rolü olacağını söylüyorum? Ne yapacak Arator? Ailesini bir arada tutacak. Bu kulağa çok basit geliyor değil mi? Öyle çok kozmik ya da büyülü şeyler yapmak, mucizevi şeylere imza atmak varken ama aslında bu çok önemli bir görev. Arator'un ailesinin kim olduğunu düşününce. Tralyon ve Alleria. Arator ya ikisini ayakta tutacak, bir arada tutacak ya da bu aileyi yıkıma götürecek. Daha önce çokça söyledim. Bence Arator ve Tralyon'un testi Alleria olacak. Öyle olması lazım. Alleria'nın en karanlık anında alacakları kararlar sadece onun değil, bu ailenin kaderini belirleyecek. Alleria'nın kontrolü elinde tutabilmesi veya Tentacle Queen'e dönüşmesi Arator'un ona karşı yaklaşımıyla, yaptıkları ve söyledikleriyle belli olabilir.
Alera Turalyon'a çok aşık, evet. Onu çok seviyor, evet. Ama asıl o da her zaman Arator'u korumak oldu. Her şeyi onun için yaptı. Ya Arator onu öyle bir yaralarda yaptığı her şeyin, tüm fedakarlıkların boşa gittiğine karar verir de pes ederse, bakın Arator'un ölmesine bile gerek yok. Alera'yı isteyerek ya da istemeyerek altına girdiği tüm bu tehlike, korku ve acının boşa olduğuna inandıracak şeyler söyler. Ya da yaparsa vay halimize. Ondan sonra umarım uğraşır yaptığı hatayı düzeltmek için. Dediğim gibi Arator şu an kapalı kutu olduğu için güvenemiyorum. Mesela niye Kazalgar'a gelmedi? Aklımdaki ihtimalleri sıralayayım. 1. Yaşananlardan haberdar ancak umursamamış bile. Durum buysa sıçtık. 2. Alera'nın başının dertte olduğunu farkında ancak annesine verdiği söz yüzünden gelmedi. Çünkü Alera'ya her ne olursa olsun bu savaştan uzak kalacağına dair söz vermişti. Daha doğrusu Aleria ona bu sözü zorla verdirmişti. Bu en iyi senaryo. 3. Arator'un yaşananlardan hiç haberi yok. Buna ihtimal vermiyorum şahsen ama belki de cidden Turalyon ona hiçbir şey çaktırmamıştır. Son ihtimal ise şu. Arator yaşananların farkında ama şu an Silvermoon çevresinde de bir hareketlilik olabilir. Arator Silvermoon'da yaşıyor çünkü. Yani Aleria Arator'a o kadar söz verdirdi ama Arator şu an orada. Veressa ile birlikte savaşa hazırlanıyor olabilir. Arator'un önümüzdeki ay ve yıllarda alacağı kararlar anne ve babasıyla ilişkisinin nasıl ilerleyeceği sadece bu ailenin değil, bence bütün Azeroth'un kaderini etkileyecek. Turalyon'u kafayı sıyırmış bir light fanatiği olmaktan uzak tutan, Alera'nın da bu karanlığa düşmesini engelleyen şey bence Arator çünkü. Yani anne ve babası iki uca da gidebilir, Arator onları dengede tutuyor. Ve bence onları Midnight'ta bir arada tutan da Arator olacak. Mesela nereden biliyoruz Alera ve Turalyon'un tansiyon iyice yükselmeye başlayınca kavgaya tutuşmayacaklarını? Ben buna çok düşük ihtimal versem de o durumda da onları kendine getirip bir arada tutan Arator olabilir. Ve Arator'un eğer kozmik ölçekte bir rol almasını istiyorsanız da Arator şu an babasına çok yakın. Tam aksine annesine iyice yakınlaşıp, umarım yakınlaşır, onun gibi hiçliği kullanan bir savaşçı olma yoluna ilerleyebilir. Fakat buradaki en önemli soru şu. En karanlık anda içlerinden hangisi Alera'dan vazgeçip onu öldürmeye çalışacak, hangisi bunu engelleyecek? Belki de ikisi de sırt çevirmez. Alera'yı geri kazanmak için uğraşırlar ve bu durum bana başka bir şey hatırlattı. Yakın dönemde tekrar ziyaret edeceğimiz Nuzot'un Horrific Vision'ı, Alera'nın en büyük kabusunun gerçekleştiği düş senaryosu. Bu görüde Alera Turalyon'u öldürmüş, Arator'u ise dönüştürmeye çalışıyordu. Ancak bu konuda A Thousand Years of War'da şu vurgulanmıştı. Perhaps one day she would fall to madness. Perhaps one day she would betray her allies. She was capable of it. But she would never, not in any possibility, not in any circumstance, harm her son. Peki burada niye bunu yapıyor o zaman? Çünkü And she could feel the shadow's confusion. It did not understand the bonds between mortals. It did not understand that there were some things that could not be corrupted. Çünkü o her şeyi bilen, gören Nuzot bunu anlamıyor işte. İstese de anlayamaz. Yapısı buna uygun değil çünkü. Ve bunu anlamadığı için Alera'nın Arator'a zarar vereceği bir görü oluşturmuş. Fakat o görüde bile bu sefer belki de beklemediği bir şey oldu. Father, do not listen to the whispers. I've ignored them for too long. They speak the truth, Arator, and you will hear them. I will make you hear them. No. Her şeyin Nuzot'un kontrolünde olduğu bu görüde bile bu kez Arator annesine ulaşmaya çalışmış. Ondan ümidi kesmek istemiş. Yani tam tersi yaşanmış. Bu sefer ümidi kesmeyen Arator olmuş. Bir gün karşı karşıya gelirlerse ki gelme ihtimalleri çok yüksek, o an yaşanacaklar, verilecek kararlar Azeroth'un kaderini belirleyecek. Ve işte buna bağlı olarak Arator hakkında son olarak bir şeye dikkat çekeceğim. Size Arator'un ünvanından hiç bahsetmedim. Oyuna eklendiğinden beri duran ama henüz herhangi bir amaca hizmet etmeyen ünvanından. The Redeemer. Birini bir şeyden kurtaracak, günahlarını bağışlayacak belki de. İkinci bir şans tanıyacak. Şu ana dek böyle bir şey yaptı mı? Bence yapmadı. Ama yapacağı an çok yakın olabilir. Arator kimi kurtaracak? Bunun cevabı Azeroth'un geleceğini belirleyebilir. Evet, bugünkü video bu kadardı. Umarım sevmişsinizdir, ancak kapatmadan birkaç şey söyleyeyim. Diyelim, dediğim gibi umarım videoyu sevmişsinizdir. Yorumlarınızı bekliyorum. Umarım yeni patchle hikayeye dair elle tutulur bir şeyler yaşanır da onları konuşabiliriz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.